Hoş geldiniz. Aykut Yavuz Fransızca Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi bu video dersinde 3 günlük diyalog örneği sizlere sundum. 3 tane farklı diyalog ve Türkçe açıklamalarını yapıyorum. Bu 3 diyalog işinize çok yarayacak. Sonuna kadar izleyin. Dersi faydalı bulduysanız da beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalda tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdi dersimize başlıyoruz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTube kanalımı YouTube'da aratanlar Aykut Yavuz Fransızca Dersleri diye arattığınızda ya da Aykut Yavuz Fransızca arattığınızda YouTube'da çıkacaktır karşınıza. Şu an bu videoya denk geldiyseniz abone olmayanlar hemen abone ol butonuna bastığınız zaman ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Bütün dersler temelden ileri seviyeye kadar ücretsiz. Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Udemy Fransızca kursum, Fransızca dersler yayınlandı Udemy eğitim platformunda. Onun bağlantısını da açıklamalarda, yorumlarda paylaşıyorum. PDF Fransızca kitaplarımın da bağlantısını açıklamalarda ve yorumlarda bulabileceksiniz. Şimdi ilk diyalogumuz une réservation à l'hôtel. Önce Fransızcasını okuyorum, sonra da Türkçe açıklamalara geçiyorum. Une réservation à l'hôtel. Camille, bonjour, je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. Hôtel parisien. Bonjour, pour quelle date souhaitez-vous réserver? Camille, du 15 au 18 juillet. Hôtel parisien. Très bien, nous avons une chambre double avec vue sur la tour Eiffel. Cela vous convient-il? Camille, parfait. Quel est le prix par nuit? C'est 50 € par nuit. Petit déjeuner inclus. Camille, d'accord, je confirme la réservation. Hôtel parisien, très bien. Pourriez-vous me donner votre nom et un numéro de téléphone? Camille. Camille Dupont, 06 12 34 56 78. Hôtel parisien. Merci Madame Dupont. Votre réservation est confirmée. Camille. Merci beaucoup. Bonne journée. Hôtel parisien. Bonne journée à vous aussi. Evet, şimdi Türkçe açıklamasına geçiyorum. Une réservation à l'hôtel. Otelde rezervasyon. Yani oda rezervasyonu. Camille. Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. Evet, Camille burada şunu diyor. Merhaba, je voudrais réserver. Rezervasyon yaptırmak istiyorum. Ne? Une chambre pour 2 personnes. Yani 2 kişilik oda rezerve ettirmek istiyorum. 2 kişilik oda rezervasyonu yaptırmak istiyorum diyor. S'il vous plaît, lütfen. Hôtel parisien, l'hôtel parisien, Paris'te bir otel diyelim bu. Bonjour, merhaba. Pour quelle date souhaitez-vous réserver? Hangi tarihler için, bakın quelle date, hangi tarihler için rezervasyon yaptırmak istiyorsunuz? Yani hangi tarihleri arzu ediyorsunuz rezervasyon için? Souhaitez-vous ya da pour quelle date est-ce que vous souhaitez réserver de şeklinde de olabilir. Souhaiter arzu etmek, istemek biliyorsunuz. Burada özne ve fiilin yer değiştirmesiyle bir soru modeli var biliyorsunuz. Camille, du 15 au 18 juillet yani 15'inden 18 Temmuz'a kadar rezervasyon yaptırmak istiyorum diyor. Hôtel parisien, très bien, tamam. Yani çok iyi ya da tamam anlamında. Nous avons une chambre double avec vue sur la tour Eiffel. Diyor ki resepsiyondaki sorumlu. Eiffel Kulesi'nin bakan avec vue sur la tour Eiffel yani Eiffel Kulesi'ne bakan çift yataklı bir odamız var. Yani çift kişilik bir odamız var diyor. Bakın nous avons une chambre double. Une chambre double şu demek 2 kişilik oda. Avec vue sur la tour Eiffel, Eiffel Kulesi'ne bakıyor yani oda. Cela vous convient-il? Bu size uyar mı? Convient-il? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que cela vous convient? Şeklinde de sorulabilir. Bu durum yani bu rezervasyon, bu oda size uyar mı? Camille, parfait, süper, mükemmel, tamamdır. Quel est le prix par nuit? Geceliği ne kadar? Yani odanın fiyatın gecesi ne kadar diye soruyor. Quel est le prix? Artık bu formülleri, bu soru
kiplerini biliyorsunuz, bildiğinizi varsayıyorum. Çünkü bunların hepsini ben ilk derslerde açıkladım alışveriş videosunda, hatırlarsanız. O nedenle sırayla izlerseniz videoları bütün bu seri daha anlaşılır hale gelir. Devam ediyoruz. Oteldeki sorumlu cevap veriyor. C'est 150 euros par nuit, petit déjeuner inclus. Kahvaltı dahil, bakın petit déjeuner inclus içinde demek, kahvaltı dahil, kahvaltı içinde 150 euros par nuit, gecesi 150 euro olduğunu söylüyor. Camille, d'accord, je confirme la réservation. Confirmer, teyit etmek. Teyit etmek demek, konfirmasyondan geliyor. Je confirme la réservation. Rezervasyonu teyit ediyorum. Yani rezerve edebilirsiniz. Tamamdır. Anlaştık anlamında. Hôtel Parisien. Très bien. Tamam. Çok güzel. Pourriez-vous me donner votre nom et un numéro de téléphone? Yani bana adınızı bağışlar mısınız? Yani adınızı söyler misiniz? Ve bir tane de telefon numarası lütfen anlamında. Camille diyor ki Camille Dupont. Evet. Adı Camille. Soyadı Dupont. Telefon numarası da 06 12 yani 12 34 34 56 56 78 78. Hôtel Parisien. Merci Madame Dupont. Teşekkür ederim hanımefendi, yani Bayan Dupont. Votre réservation est confirmée. Evet, rezervasyonunuz yapılmıştır. Teyit edilmiştir anlamda. Yani rezervasyonunuzu yaptığımı teyit ediyorum ya da rezervasyonunuz yapılmıştır. Tamamdır. Camille, merci beaucoup. Çok teşekkürler. Bonne journée. İyi günler. Hôtel Parisien. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée à vous aussi. Size de iyi günler diliyorum anlamında. Evet. Şimdi ikinci diyaloğa geçeceğiz. İkinci diyalogumuz kontrol de pasport, pasport kontrolü. Önce Fransızcasını okuyacağım, ardından Türkçe açıklamasına geçeceğim. Le policier, bonjour, passeport s'il vous plaît. Adem, bonjour. Bien sûr, voilà mon passeport. Policier, merci. Vous venez d'où? Adem, je viens de Turquie. Policier, quel est votre but? Pardon, quel est le but de votre voyage en France? Adem, je suis ici pour le tourisme. Policier, combien de temps prévoyez-vous de rester? Adem, je vais rester 2 semaines. Le policier, très bien. Vous avez une réservation d'hôtel ou une adresse où vous allez séjourner? Adem, oui, j'ai une réservation d'hôtel. Voici la confirmation. Policier, merci. Avez-vous un billet de retour? Adem, oui, mon vol retour est prévu pour le 15 janvier. Policier, parfait. Bienvenue en France et bon séjour. Adem, merci beaucoup. Şimdi Türkçe açıklamalarına geçiyorum. Kontrol de pasaport. Diyalogumuz pasaport kontrolü. Polis memuru. Bonjour, passeport s'il vous plaît. Merhaba, pasaport lütfen. Adem, bonjour, merhaba. Bien sûr, tabii ki. Voilà mon passeport. Buyurun pasaportum. Policier, merci. Vous venez d'où? Merhaba, teşekkürler. Nereden geliyorsunuz? Bakın, vous venez d'où? D'où venez-vous? D'où est-ce que vous venez? Hepsi aynı soru arkadaşlar. Nereden geldiğini bir kişiye sormak için bir formül bu. Adem, je viens de Turquie. Türkiye'den geliyorum. Venir de, fiili dikkat, venir de, yani bir yerden gelmek anlamında. Policier, quel est le but de votre voyage en France? Şimdi Fransa'ya gelmiş. Quel est le but de votre voyage? Anlamı şu, seyahat amacınız nedir? Yani Fransa'ya geliş amacınız nedir anlamında. Voyage seyahat demek. Le but amaç. Adem, je suis ici pour le tourisme. Turizm için buradayım. Yani turistik gezi için aslında buradayım anlamında bir cümle bu. Je suis ici pour le tourisme geldiğiniz zaman seyahat, gezmeye geldim. Turistik bir gezi anlamında. Policier, combien de temps prévoyez-vous de rester? Şimdi prévoir, öngörmek. Prévoir fiili, öngörmek fiili. Combien de temps, ne kadar zaman demek bakın. Combien de temps, yani zamanı da ölçüyoruz. Neyle ölçüyoruz? Hangi soru modeliyle, kipiyle? Combien soru kipiyle ölçüyoruz zamanı. Yani ne kadar zaman, ne kadar süreliğine kalmayı öngörüyorsunuz ya da düşünüyorsunuz anlamında. Yani açıkçası Fransa'da ne kadar zaman, yani kaç gün, ne kadar kalacaksınız?
prévoyez-vous? Buradaki anlamı da ne kadar süreliğine kalmayı öngörüyorsunuz? Adem, je vais rester 2 semaines. Je vais rester 2 semaines. Şu anlamda 2 hafta kalacağım. Bakın burada aller fiili var, rester kalmak fiili var. Futur proche'ta kullanılan bir şekil bu, model bu. Devam ediyoruz. Policier, très bien, güzel, iyi. Vous avez une réservation d'hôtel ou une adresse où vous allez séjourner? Vous avez une réservation d'hôtel, otel rezervasyonunuz var mı? Veya kalacağınız bir adres. Où vous allez séjourner. Séjourner kalmak, seyahat boyunca. Séjour'dan geliyor. Un séjour seyahat demek. Evet, yani burada polis memuru şunu soruyor. Kalacağınız, yani bir otel rezervasyonunuz var mı? Kalacağınız bir otel. Veya başka kalacağınız bir adres var mı? Bir adres verebilecek misiniz? Adem de diyor ki, oui, j'ai une réservation d'hôtel. Evet, bir otel rezervasyonum var. Voici la confirmation. Aslında polis memuru onu bekliyor. Otel rezervasyonu varsa. Evet, voici la confirmation. Buyurun teyidi. Yani otelde rezervasyon yaptırdığına dair bir teyit, bir form ya da bir cevap ya da otelden gelen bir rezervasyon konfirmasyonu teyidi. Policier, merci. Avez-vous un billet de retour? Teşekkürler. Dönüş biletiniz var mı? Un billet de retour. Bakın avez-vous, est-ce que vous avez, bunlar hepsi özne ve fiil yer değiştirmesiyle sorulan, biliyorsunuz, soru modelleri. Un billet de retour, dönüş biletiniz var mı? Adem, oui, mon vol retour est prévu pour le 15 janvier. Evet, dönüşüm 15 Ocak için öngörüldü. Yani 15 Ocak'ta dönüyorum. Policier, parfait, tamamdır. Bienvenue en France et bon séjour. Fransa'ya hoş geldiniz ve iyi seyahatler, iyi tatiller anlamında. Adem, merci beaucoup. Evet, burada pasaport kontrolü diyalogumuz burada bitiyor. Devam edeceğiz 3. diyalogla. Şimdi bu diyalogda chez le vétérinaire, yani veterinerde geçen bir diyalog okuyorum. Docteur Lefebvre. Bonjour madame, bienvenue. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Ayşe, bonjour. J'ai amené mon chat Minou pour ses vaccins. Docteur Lefebvre. Très bien. C'est son rappel contre le typhus et la rage, c'est ça? Ayşe. Oui, exactement. Docteur Lefebvre. Parfait. Minou est en bonne santé? Ayşe. Oui, tout va bien. Docteur Lefebvre. Super. Je vais lui faire les injections. Ça prendra 1 minute. Parantèse içinde, le vétérinaire administre les vaccins. Docteur Lefebvre. Voilà, c'est terminé. Minou a été très sage. Ayşe. Merci beaucoup. Y a-t-il des précautions à prendre? Docteur Lefebvre. Il pourrait être un peu fatigué, mais rien d'inquiétant. Si besoin, appelez-moi. Ayşe. D'accord. Combien dois-je payer? Docteur Lefebvre. 50 €. Ayşe. Voilà. Merci et bonne journée. Docteur Lefebvre. Bonne journée. À vous aussi. Şimdi Türkçe açıklamasını yapıyorum diyalog. Chez le vétérinaire diyalogumuza başlıyoruz. Veterinerde geçen bir diyalog. Docteur Lefebvre. Bonjour madame, bienvenue. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Veya şöyle de sorabilirdi. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Yani size nasıl yardımcı olabilirim anlamında bir soru. Ayşe, bonjour, j'ai amené mon chat Minou pour ses vaccins. Merhaba, Minou isimli kedimi, yani Minou kedimi getirdim. Ne için? Aşıları için. Yani kedimi aşıları için getirdim. Docteur Lefebvre, très bien, tamam, çok iyi. C'est son rappel contre le typhus et la rage. C'est ça. Yani bir aşıları var. Tifüs yani tifo, bir de rage, kuduz oluyor. Kuduz aşısı. Bu aşıların tekrarı değil mi? Hani bu aşıların tekrarı için değil mi? C'est ça, öyle mi? Ayşe, oui, exactement. Evet, aynen öyle. Tam da öyle anlamında. Docteur Lefebvre. Parfait. Minou est en bonne santé. Minou'nun sağlığı iyi mi? Minou sağlıklı mı? Anlamında bir soru soruyor. Devam ediyoruz. Ayşe, oui, tout va bien. Evet, her şey yolunda. Docteur Lefebvre, super. Je vais lui faire les injections. Ça prendra 1 minute. Evet, enjeksiyon yapacağım. Yani aşılarını yapacağım ona. Ça prendra 1 minute. Burada futur simple var. Futur proche değil. Dikkat edin. Prendre fiili. Ça prendra 1 minute. Ça prendra 1 minute.
Yani 1 dakikamızı alır. Ancak 1 dakikamızı alacak. Burada parantez içinde le vétérinaire administre les vaccins. Veteriner aşıları yapıyor. Buradaki administre, dikkat edin, administrasyondan gelmiyor. Yani administrasyon demek istediğim resmi kurum anlamında da bir kelime. Ama burada administre les vaccins dendiğinde aşı yapmak, enjeksiyon yapmak anlamında, ona dikkat edelim. Doktor Lefebvre, voilà c'est terminé. Tamam, bitti. Minou a été très sage. Minou çok uslu oldu. Çok usluydu. Ayşe, merci beaucoup. Çok teşekkürler. Y a-t-il des précautions à prendre? Almam gereken önlem var mı? Alınması gereken önlemler var mı diye soruyor. Précaution, önlem demek. Doktor Lefebvre, il pourrait être un peu fatigué. Biraz yorgun olabilir. Mais rien d'inquiétant. Ama endişelenecek hiçbir şey yok. Si besoin, gerekirse, ihtiyaç halinde appelez-moi. Bakın cümleye dikkat. Il pourrait être un peu fatigué. Biraz yorgun olabilir. Yorgunluk yapabilir. Yani aşı yorgunluk yapabilir. Mais rien d'inquiétant. Ama endişelenecek bir şey yok. Si besoin, gerektiğinde, ihtiyaç halinde demek burada si besoin. Ya da en cas de besoin diye de söylenebilir. Appelez-moi, beni arayın diyor. Devam ediyoruz. Ayşe, d'accord, tamam, anlaştık. Combien dois-je payer ya da combien je vous dois şeklinde de sorulabilir. Size borcum ne kadar ya da combien dois-je payer, ne kadar ödemem gerekiyor? Doktor Lefebvre, 50 euros, 50 euro. Ayşe, voilà, merci et bonne journée. Buyurun, teşekkürler ve iyi günler. Doktor Lefebvre, bonne journée à vous aussi. İyi günler, yani size de iyi günler anlamında bir cevap veriyor. Evet, burada bu video, bu son 3. diyalogla bu video dersimizde tamamlanmış oldu. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Web sayfamda sizler için yazdığım, hazırladığım blog yazıları var. Orada size yol gösterici makalelerde göreceksiniz. Dediğim gibi PDF kitaplarımın linkini ve Udemy'de yayınlanan dersimin, video derslerin linkini de orada paylaştım. Açıklamalarda ve yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bu videoları, bu diyalogları tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.